Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir erkek bebek takımıyla karşınıza geldim. Bakın bu şekilde güzel bir şapka anlatımımız var. Şirin bir de bebek patiğimiz var bakın. Ayakkabıdan farksız bir patik modeli. Ben bunun her ikisinin anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Hem şapkanın hem patiğin anlatımını bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde şapka ve patiğin YouTube linki var. Üzerlerine tıkladığınız zaman siz de bunlardan yapabilirsiniz. Biz bugün bu patik ve şapkanın takımı olan bebek hırkasını yapacağız. Ben bugün erkek bebek için yaptım. Ama siz isterseniz bunu hem takım olarak hem de hırka olarak farklı renkler ile veya aynı renk ile kız bebekleriniz için de kullanabilirsiniz. Hırkamızı, patiğimizi ve şapkamızı tamamen tığ kullanarak ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir tığ kullanarak ördüm. Hırkamızın örgüsüne roba başlangıcından zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. İlk sıra trabzanlarda roba ayrımlarını yapıyoruz. Ön bölümleri, kol bölümlerini, arka bölümü ilk sırada belirliyoruz. Her sırada arttırmalar yaparak robanın ölçüsünü yapacağımız ölçüye göre örüyoruz. Daha sonra kolları gövdeden ayırıyoruz. Örgümüze gövde ile devam ediyoruz. Gövdenin bitiminde ön pat çalışmasını yaptım ben önce arkadaşlar. Burada bitirince ön pat çalışmasını da yapmak istedim. En son olarak kollarını yapıyorum. Bakın bu şekilde iki kol çalışması yaptım. Siz isterseniz bunun gibi bir yaka çalışması yapabilirsiniz. Ama yakayı yapmadan sade olarak da kullanabilirsiniz. Bu yaka yapma tamamen tercihinize kalmıştır. Hırkamızda ön bölümleri ve arka bölümü modelli yaptım. Kol bölümlerini düz trabzanlar şeklinde yaptım. Böylece hem kolay hem de güzel bir hırka yapmış olduk. Örgüsü çok kolay arkadaşlar. Yapınca siz de göreceksiniz. Ön pat çalışması olarak bakın bu şekilde kısa bir ön pat çalışması yaptım. Sadece düğmeyi dikeceğimiz yere roba bölümüne ön pat çalışmaları yaptım. Bu ön pat çalışmasında düğme için düğme delikleri oluşturdum. Karşı ön patı da düz yaparak oraya düğmelerini diktim. Hırkamın örgüsüne ben kalın bir ip kullandım bugün. Bakın bu şekilde istek üzerine Nako alpaka diye bir ip vardı, onu kullandım. %10 alpaka, %90 premium akrilik bir ip. 100 gram ipin üzerinde 190 metre var. Ben bugün istek üzerine kalınca olan bu ipi kullanarak bu örgüyü ördüm. Ama siz istediğiniz marka ipi, istediğiniz renkleri kullanarak örebilirsiniz. Sizin kullandığınız ipin üzerinde 100 gramda 300 metre, 320 metre yazıyorsa sizin ölçünüz benimle aynı yaparsanız biraz daha küçük olacaktır. Ben bugün 1-2 yaş arası, hatta 3 yaşa kadar kullanılabilecek bir ölçüde yaptım. İpim kalın olduğu için, ama sizin ipiniz dediğim gibi ipinizin üzerinde 190 metre değil de 300-320 metre yazıyorsa ölçünüz küçük olacaktır. 6-12 aylık bebeklere göre olacaktır. Ördüğümüz örgülerde ölçüler elin sıklığına, ipin kalınlığına ve kullanmış olduğumuz tığa göre değişmektedir. O yüzden örgüyü örerken sayıdan çok santimetre olarak kullanarak örerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinizin boynuna göre ölçün. Zincirlerinizi çekin. Ona göre roba ayrımlarını yaparsınız. Roba yüksekliğini, gövde yüksekliğini, enini de ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablosu var. O tabloya bakarak hangi ay aralığında ölçü yapmak istiyorsanız ona göre roba yüksekliğini, gövde uzunluğunu, enini ve kol uzunluğunu o tabloya göre yaparsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Hırkanın örgüsünde ben bu kalın olan ipten, 190 metre yazan ipten
3 adet kullandım. 3. ipten bu kaldı. Siz üzerinde 300 metre yazan bir ip kullanıyorsanız 2 ip yetecektir. Ben 3 ip kullandım. Tığ olarak da 3,5 numara tığ kullandım. Düğme olarak da bakın roba bölümüne bu şekilde 3 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Hırkayı ben tamamen dikişsiz yaptım arkadaşlar. Bakın hiç dikiş kullanmadım. Her iki tarafında kullanılabilecek bir model yaptık. Bakın kol altında falan hiç dikiş yok. Kolları da dikişsiz oldu. Gövde de dikişsiz oldu. Ben bu hırkaya takım olarak bir de yelek yapıyorum aynısından arkadaşlar. O yeleği de bitirince YouTube kanalıma yükleyeceğim. O videoyu da bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız bu hırka modelinin yeleğini orada bulabilirsiniz. Yeleği de yapmak isteyenler o linke tıkladıkları zaman yeleğini de yapabilir. Malzemelerimizi söyledik, ölçülerimizi nasıl yapacağımızı söyledik. Bir de size bitmiş haliyle hırkanın ölçüsünü vereyim, fikriniz olsun. Bakın kol altından enini ölçüyorum. 30 santim. Ters taraftan ölçelim isterseniz, daha güzel görünüyor. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 22 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 35 santim. Kol boyunu ölçüyorum. Omuzdan itibaren tam uzunluğunu ölçüyorum. 33 santim. Kol altı uzunluğu 20 santim. Hazırsak hep birlikte bu kolay ve güzel hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Örgümüze roba başlangıcından başlıyoruz. Kullanmış olduğum ip 100 gram, üzerinde 190 metre yazan bir ip arkadaşlar. Kalın dokulu bir ip, bakın görmekte olduğunuz gibi biraz kalınca bir ip. Roba başlangıcı için zincir çekiyoruz. Şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle oluşturabilirsiniz. Ve roba başlangıcı için toplam 72 zincir çekiyorum. ...72 zinciri çektim. Şimdi çekmiş olduğum bu 72 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Şu şekilde sıfır noktasına başlangıca tutuyorum. Zinciri düzeltiyorum ama örgümü çektirmiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 35 santimlik zincir uzunluğu var. Benim kullanmış olduğum ip kalın olduğu için 72 zincir çekerek 35 santimlik bir ölçü elde ettim. Eğer siz benimle aynı sayıda zincir çektiyseniz bu ölçünüz daha küçük olacaktır. 30 santim civarı olacaktır. Ve yapacağınız ölçüde daha küçük olacaktır. 1 yaş bebek için olacaktır. Siz bunu 1 yaş bebek için yapıyorsanız benimle aynı sayıda yapabilirsiniz. Ayrımları da aynı yapabilirsiniz. Ama 1,5 ve 2 yaş arası bebekler için yapıyorsanız 35 santim zincir olasıya kadar örgüye devam edin. Roba ayrımlarını ona göre yaparsınız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Robada ilk sıradayız. İlk sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken ön, kol ve arka bölümleri de belirlemiş olacağız. 3 zincirden sonra ipi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapacağız. Bu 3 ilmek atladığımızda bir trabzan olacak. Bunu bakın 1, 2, 3, 4, her ilmeğe birer defa yapıyoruz. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Ön bölüm için 11 trabzanı yaptık. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de bu 11. 11 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen takip eden bu ilk ilmek üzerine bakın, aynı ilmeğe batmıyorum. Takip eden ilk ilmek üzerine kol bölümü için trabzana başlıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için trabzanlara başlıyoruz. Arka bölüm için 22 tane trabzan yapıyorum. Bakın, her ilmeğe yine birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Arka bölüm için buraya 22 tane trabzan yapalım. Arka bölüm için zincirler üzerine 22 trabzanı tamamladım. Diğer kol bölümüne geldim. Bu kol bölümü için 14 trabzan yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 14 trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3. Burayı biraz hızlı yapmak istiyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 trabzanı da bu kol için yaptık bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümdeyiz. Başlangıçta ön bölüm için 11 trabzan yapmıştık. Buraya da 11 trabzan yapıyorum. Hemen takip eden ilk ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve son ilmek 11 trabzanı yaptım. Böylece ilk sırada trabzanları yaparken roba ayrımlarını da belirlemiş olduk. Bakın, bu şekilde roba ayrımlarını birer zincir çekerek oluşturduğumuz yerler bakın. Burada bundan sonraki sıralarda arttırmalar yapacağız. Bu roba ayrımlarını yaparken ön bölümler için 11'er trabzan yaptık. Kol bölümleri için 14 trabzan yaptık her iki kol için. Arka bölüm için de 22 trabzan yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada çapraz görüntüler yapacağız bakın. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum.
Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum, bakın, bu trabzana geri dönüyorum. Bir trabzan yapıyorum. Burada bakın bir çapraz görüntü yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönüp trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönüp trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görüntüler elde ediyoruz. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın ön bölümleri bu şekilde çapraz görüntüler yaparak bitirdik. Arttırma yaptığımız bir zincirli boşluğa geldim. Buraya ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Örgümüzde ön bölümleri arka bölümü modelli yapacağız. Kol bölümlerini düz trabzanlar yapacağız. Onun için burada model yapmıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe trabzan yapıyoruz. Kolu düz trabzanlar şeklinde yapıyoruz. Burada model yaptık. Kolda bulunan ilmekleri buraya kadar trabzan olarak devam edelim. Kol bölümünde bulunan trabzanların üzerine bakın normal trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya da bu bir zincirlik boşluğa kol için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bakın arttırma için 2 trabzan yaptım. Bu başlangıçta da 2 trabzan yapmıştık. 14 olan trabzan sayımız bu sırada 18 oldu. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 arka bölümün örgülerine geldik. Arka bölümde de bu ön bölümde yapmış olduğumuz gibi modelleri yapacağız. 2 trabzandan sonra bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu trabzana dönüp trabzan yapıyorum bakın. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arka bölümde bulunan bu trabzanlar üzerine bu çapraz görüntülerden yaparak devam edelim. Arka bölümde bulunan trabzanlar üzerine bakın çapraz örgüler yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Arka bölümde bu çapraz görüntülerden bakın başlangıçtan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane oldu. Arttırma yaptığımız yerdeyiz. Bu arttırma yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum.
Bu yapmış olduğumuz 2 trabzan kol bölümü için bakın. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Kolun örgülerini düz yapıyorduk. Diğer kolda da düz trabzanlar yapmıştık. Bunun aynısı şekilde buraya da düz trabzanlar yaparak buraya kadar devam edelim. Kolun örgüsünü her ilmeği birer trabzan yaparak bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Bu kolda da aynı şekilde düz trabzanlar yapmıştık. Buraya da düz trabzanlar yaptık. Arttırma yerinde bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 trabzanı kol bölümünün arttırması olarak yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölüm için buraya 2 trabzan yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Geriye dönerek atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın çapraz örgülerimizi buraya yaptık. Son ilmek kaldı. Bu son ilmeği trabzanlara başlarken 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Bunun bu son zincirin üzerine tığ takıyorum. Buradan bir trabzan oluşturuyorum. Sıra başında da bir trabzan yapmıştık. Sıra sonunda da bir tek trabzan yaptık. Bu ön bölümde 1, 2, 3, 4, 5 çapraz örgü yaptık bakın. Diğer ön bölümde de 1, 2, 3, 4, 5 çapraz örgü yapmıştık. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 3. sıradayız. 3. sırada hepsini trabzanlar yapacağız. Bu modelli bölümlerin üzerine de trabzanlar yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğin üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Arttırma yerine kadar bu şekilde devam edelim. Bakın ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yaptığımız bu 2 zincirli boşluğa geldim. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölüm için bir trabzan yaptım. Bu sırada arttırmaları bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde yapacağız. Bir alt sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak arttırmalar yapmıştık. Bu sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bakın bir trabzan yaptım ön bölüm için. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa bakın. Ön bölümde de modellerin üzerinde trabzan olarak devam ettik. Model yapmadık. Arttırma yerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Kol bölümünde trabzanlara devam ediyoruz. Burada bulunan arttırma yerine kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak
Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaparak arttırmaları yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Arka bölümü modelli yapıyorduk. Bakın bu sırada trabzanlar yapıyoruz. Bir sonraki sırada model yapacağız. Arka bölümde bulunan bu modellerin üzerine trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Bu 2 zincirli boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir arttırma trabzanı yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Burada bulunan arttırmaya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan arttırması yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Ön bölümde bulunan bu ilmekler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 4. sıradayız. 4. sırada tekrar ön bölümlerde ve arka bölümde bu modellerden yapacağız. Kol bölümlerine düz trabzanlar yapacağız. Arttırma yerlerinde de bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir zinciri çekmiştik. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan. Arttırma yerine kadar çapraz örgülerimize devam ediyoruz. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bakın burada bir trabzan kaldı. Onun için bu boşluğa geçiyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Takip eden boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu arttırma trabzanı oldu hem de model için ilk trabzanı yaptık. Burada atlamış olduğum bu trabzana dönüp trabzan yapıyorum. Bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorduk arttırma yerinde. Birisini bu çarpının içerisinde yaptım. Aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölüm için ikinci arttırmayı yapmış olduk. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzanı yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Kol bölümünde model yapmıyorduk. Düz trabzanlar yapıyoruz. Düz trabzanlar yaparak bu arttırma yerine kadar devam edelim. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Buraya kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum.
Bakın bu şekilde 2 trabzanı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu sırada model yapıyorduk. Ön bölümde de bakın model yapmıştık. Arka bölüme de model yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Arka bölümde bu ilmekler üzerine bu modellerden yaparak arttırma yerine kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın modelleri yerleştirerek arttırma yaptığımız yere geldim. Arka bölüm için bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan da kol bölümü için yapıyorum. 1 2. Burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Kolda bulunan ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Kollarda model yapmıyorduk. Buraya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Buraya kol bölümü için 2 trabzan arttırması yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluk içerisine dönüyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın burada çapraz görüntü elde ettik. Burada da aynı şekilde yapmıştık. Arttırmanın birisini boşluğa yapmıştık. Bakın çaprazın içerisine bir de tek trabzan olarak yapmıştık. Burada 2 trabzan arttırması da ön bölüm için yaptık. Takip edenleri bir atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Ön bölümde model yerleştiriyoruz. Bir atlıyorum. Trabzan yapıyorum. Geriye dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. Trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Son ilmeği bakın trabzan yapıyorum. Buraya da modellerimizi yerleştirdik. Bu sırada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, arttırma yaparken bu ön bölüme yapmış olduğunuz trabzan sayısı ile diğer ön bölüme yapmış olduğunuz trabzan sayısının aynı olmasına dikkat edelim. Bazen bu arttırmalarda şaşıran arkadaşlar olabiliyor. O zaman ön bölümün birisi fazla sayıda olur, birisi eksik sayıda olur. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayız. 5. sıra hepsi trabzan olacak. Modellerin üzerinden de trabzan yapacağız. Bu şekilde bakın ilk ilmek üzerine trabzanı yapıyorum. Arttırma yerinde de bu sırada trabzan yaptığımız sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Model sırasında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yapıyoruz. Bakın trabzan olarak devam ediyorum. Model yapmıyorum ön bölümde bu sırada. Arttırma yerine kadar devam edelim. Oradaki arttırmayı bir defa daha görelim. Örgümüzde 5. sırada düz trabzanlar olarak yaptığımız sırada ön bölüm ile kol bölümünü ayıran arttırma yerine geldim. Bu sırada arttırmayı
Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yapıyoruz. Ön bölüme bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Kol bölümü için bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın buraya düz trabzan yaptığımız sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Trabzan olarak devam ettik. Diğer arttırma yerine kadar devam ediyoruz. Burada da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Modellerin üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bir zincir çekip 6. sıraya geçelim. 6. sırada tekrar bu modellerden yapacağız. Model sıralarında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yapıyoruz. Düz trabzanlarla yaptığımız sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak arttırmalar yapıyoruz. Robamızın örgüsü artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir de robamızın şeklini görelim. Bakın gayet güzel devam ediyor. Giderek bu roba büyüyecek. Robanın örgüsü bu iki sıranın tekrarıyla devam edecek arkadaşlar. Bir sırada düz trabzanlar yapacağız. Arttırma yerlerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada model bölümü yapacağız. Modelleri sadece ön bölümler ve arka bölümde uyguluyoruz. Kol bölümlerini yine düz trabzanlar şeklinde devam ediyoruz. Model sırayı yaparken arttırma yerlerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak arttırmaları yapacağız. Bu şekilde her sırada arttırmalar yaparak robanın yüksekliğini yapacağımız örgünün büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Robanın yüksekliğini benim için gerekli mesafeye kadar ördüm. Kaç santim ördüğüme bakıyorum. Bakın bu şekilde tuttuğumuz zaman 14 santim. Böyle tuttuğumuz zaman 12 santimlik roba yüksekliği var. Kaç sıra olduğunda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra sonunda ben bu ölçüyü elde ettim. Kullandığım ip kalın olduğu için 10 sıra sonunda 12 santimlik ölçü elde ettim. Sizin ipiniz ince ise ve eliniz sıkıysa 12 santimlik bir ölçü için 2 sıra daha gitmeniz gerekecektir arkadaşlar. Şimdi kolları gövdeden ayıracağız. Bakın modelimizde görelim. Robanın açık haliyle görüntüsü de bu şekilde bakın. Çok güzel görünüyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövdenin örgüsü ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırasındayız. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bu kol ayrımını yaptığımız bakın buraya kadar trabzanlara devam edelim. Trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Burada bu boşluğa trabzan sırasındayız ama 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Ön bölüm için bakın 2 arttırma trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu trabzanları atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzanlar yapıyorum. Bakın kol altında da böyle bir görüntü elde ettik. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak burada bulunan ayrım yerine kadar gelelim. Arka bölümde bulunan trabzanları yaptım. Ayrım yerine geldim. Burada 2 trabzan yapmıştık. Bakın
Aynı şekilde bu ayrım yerine de arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 ipi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu trabzanları atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bu ayrım yerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın burayı birleştirmiş olduk. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Modelli bölüm sırasındayız. Bakın bu çapraz görüntüleri yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum trabzana dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Çapraz örgülerimize devam ediyoruz. Bu kol altına kadar aynı şekilde devam edelim. Çapraz olarak oluşturduğumuz modellerimizi bakın kol altına kadar geldim. Burada yine aynı şekilde bir atlayıp ikinci trabzana trabzan yaparak modelimizi yapabiliriz. Ama ben burada bir tane trabzan arttırması yapmak istiyorum. Onun için bakın bir atlamıyorum. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada çapraz görüntü yaptığımız trabzanın olduğu ilmek var. Buna dönerek trabzan yapıyorum. Takip edenleri bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe trabzan yapıyoruz. Geriye dönüp trabzan yapıyoruz. Bakın kol altında modelimizde bu şekilde yerleştirmiş olduk. Diğer kol altına kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan bakın modelleri yaparak diğer kol altına geldim. Bu kol altında bir trabzan arttırması yapmıştık. Burada da aynısını yapacağız. Bakın bu bitirmiş olduğum modelin trabzanı, ilmek atlamıyorum. Hemen takip eden ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu trabzan yaptığım ilmeğe dönerek bir trabzan yapıyorum. Bakın burada bir trabzan arttırması yapıyoruz. Takip edenleri bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Artık normal modellerimizi yapıyoruz. Bir atlıyorum. İkinci modele trabzan yapıyorum. Geriye dönerek trabzanı yapıyorum. Bu kol altına da yerleştirdik modelleri. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Örgümüzde düz trabzanlar sırasındayız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum ve takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırayı trabzanlar olarak devam ediyoruz. Hiç arttırma veya eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Modelli sıradayız. Bu sırada yine bu çapraz örgülerimizi yapacağız. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmek üzerine dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek.
Örgümüzün görüntüsü de bakın bu şekilde. Gövde örgüsünü böyle devam ettireceğiz. Bir sıra model yapacağız, bir sıra trabzan yapacağız. Tercihimize göre gövde yüksekliğini ne kadar istiyorsak o kadar sıra sayısınca tamamlayalım gelelim. Örgümüzde gövde yüksekliğini benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kol altından itibaren kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın bir düz sıra ile başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bir de kaç santimetre olduğunu ölçeyim. Bakın buradan tutuyorum. Santimetre olarak 22 santim. İpim kalın olduğu için ben 17 sıra yaparak 22 santimlik ölçü elde ettim. Sizin ipiniz ince ve eliniz sıkıysa bu 22 santim için daha çok sıra gidip gelmeniz gerekecek arkadaşlar. Elde edeceğiniz ölçüye kadar bu sıraları tekrarlayınız lütfen. Şimdi ön pat çalışmasını yapalım. Bakın ön bölümün etek ucundayım. Düz tarafın buradayım. Bu son ilmeğe tığı taktım bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine bir kısa trabzan yapıyorum. Kısa trabzanı şu şekilde yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzan yapıyor gibi. Bakın bu trabzan boşluğuna tığı taktım. İlmek aldım. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Ama bir defada çekiyorum. 2 defada çıkarmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlmek alıyorum. Bir defada 3'ün bakın 3 ilmek var. 3'ün içerisinden bir defada çekiyorum. Kısa trabzan yapıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şu şekilde ilmek aldım. Bir defada 3 ilmek içerisinden çekiyorum. Kısa trabzan yapıyoruz. Kısa trabzanları da bu her sıraya ikişer tane yapıyoruz. Bakın bu sıra modelli olan sıraya 2 kısa trabzan yaptım. Düz trabzanın olduğu bakın bu boşluğa 2 kısa trabzan yapıyorum. 1 2. Her sıraya ikişer tane yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın modelli olan sıraya da 2 kısa trabzan yapıyorum. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde kısa trabzanlar yaparak yakanın başlangıcına kadar devam edelim. Ön patta kısa trabzanlar yaparak yakanın başlangıç noktasına geldim. Burada boynun çevresine de aynı şekilde kısa trabzanlar yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın en son yapmış olduğum ilmek içerisine bir kısa trabzan daha yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Takip eden ilmeklere de kısa trabzan olarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Kısa trabzanlar yaparak boynun çevresinde devam edelim. Diğer yaka ucuna gelelim. Burada da diğer ön patta da aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi kısa trabzanlar yaparak buraya kadar gelelim. Diğer ön patta da kısa trabzanları tamamladım. Boynun çevresine de bakın görmekte olduğunuz gibi kısa trabzanlar yaptım. Etek ucuna geldik. Etek ucunda da kısa trabzanlara devam ediyoruz. Bakın en son yapmış olduğum ilmek içerisine bir kısa trabzan daha yapıyorum. Yuvarlak görüntü elde edebilmek için aynı ilmeğe bir trabzan daha yaptım bakın. Burada yuvarlak bir görüntü elde edebilmek için 2 kısa trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeklere kısa trabzan olarak devam ediyorum.
etek ucundan dönüşü de yaptık. Uç noktasında bu şekilde kısa trabzanlara devam edelim. Diğer uca kadar, başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırada kısa trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Ön pata başladığımız ilk ilmeğin oradayım. Bu en son yapmış olduğum kısa trabzanı ön pata başladığım bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum bakın. İlk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Bakın burada yuvarlak bir görüntü oluştu. İpi burada kesiyorum. Ön patlarda kısa trabzanlar yaptık. Etek ucunda da kısa trabzanlar yaptık. Şimdi ön patta düğme için düğme biritleri oluşturacağız. Onun için nereden başlayacağımıza bakıyorum. Hemen robanın bakın kolu başladığımız burada roba başlangıcı olan ilmekten başlıyorum. Şuradan başlarsam iyi olacak. Buradan bağlantı yapıyorum ipimi. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içerisine bir sık iğne olarak batıyorum. Takip eden ilmeklere de sık iğne yapıyorum. İpin ucunda içeriden götürüyorum bakın. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğneler yaparak yaka başına kadar devam edelim. Ön patta düğme patı oluşturmak için bakın sık iğneler yaparak buraya kadar geldim. Yakanın hemen başlangıcındayım. 19 tane sık iğne yaptım buraya kadar arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada düğme delikleri oluşturacağız. Bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine almadan 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada bir düğme deliği oluşturduk. Toplam 3 tane düğme deliği oluşturacağız buraya. Takip edenleri diğer düğme deliğine kadar sık iğne yapıyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Diğer düğme deliğini yapacağız buraya. Bakın 1 2 3 4 5. Yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci düğme deliğinde böylece oluşturmuş olduk. Takip eden 4 ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Burada 5 sık iğne yapmıştık. Bu iki düğme deliği arasında da 5 sık iğne olacak. 1 yaptık. 2 3 4 5 sık iğneden sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Son ilmeği de sık iğne yapıyorum. Bakın 3 tane düğme deliğini buraya yapmış olduk. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada kısa trabzanlar yapıyorum. Şu şekilde ilk ilmek üzerine bakın bir kısa trabzan yaptım. Takip eden ilmek üzerine de kısa trabzan yapıyorum. 2 zincir çektiğimiz bakın düğme deliğinin olduğu yere geldik. Buraya da 2 tane kısa trabzan yapıyorum. 2 zincir çekmiştik. Üzerine 2 kısa trabzan yapıyoruz. 2. Takip eden ilmekleri kısa trabzan olarak devam ediyorum. Diğer düğme deliğine kadar. Bakın diğer düğme deliğinin olduğu yere geldim. Bu 2 zincirlik boşluğa da 2 kısa trabzan yapıyorum. 1 2.
Takip edenleri kısa trabzan olarak devam ediyorum. Üçüncü düğme deliğinin olduğu yere geldim. Buraya 2 kısa trabzan yapıyorum. Son ilmeğe de bir kısa trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böylece bitirmiş olduk. İpi burada kesiyorum. Bakın. Düğme deliklerinin olduğu ön patı böylece hazırlamış olduk. Şimdi bunun tam karşısına gelecek olan diğer ön patta da düz düğme patı oluşturacağız. Oraya düğme dikeceğiz. Hemen buradan nerede bitirdiğime bakıyorum. Hangi ilmekten başladığıma bakıyorum. Buradan da aynı ilmekten başlıyorum. Bakın buradan başlarsam iyi oluyor. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada 19 sık iğne yapmıştık. Burada da aynı şekilde 19 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 19 tane sık iğneyi yapalım. Düğme patında 19 sık iğne yaparak bakın buraya geldim. Bir zincir çekiyorum. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekleri de sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak başa kadar gelelim. İkinci sırada sık iğneler yaparak bakın baş tarafa geldim. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Diğer patta son sırayı kısa trabzan yapmıştık. Burada da kısa trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine kısa trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de kısa trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Düğme için hazırlamış olduğumuz ön patın son sırasında bakın kısa trabzanları yaparak tamamladım. İpi kestim. İğne yardımıyla içeride kaybettim. Buraya düğmeyi dikeceğiz. Bu düğme deliklerini yaptığımız yerin tam karşısına gelecek olan yerlere birer adet düğme dikeceğiz. 3 düğme deliği oluşturmuştuk. 3 tane düğme dikeceğiz. Böylece hırkamızın gövde örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi kol çalışmalarını yapalım. Kollarını yapmak için kol altından başlıyoruz. Bakın ön ile arka bölümü birleştirdiğimiz yer vardı kol altında. Burada bir ilmek var. Buraya tığ takıyorum. Buradan bir bağlantı oluşturuyorum. Bakın ipi bir defa düğüm atıyorum. Tığ takıp buradan bir ilmek oluşturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi buradan bu yapmış olduğumuz trabzanların üzerine trabzanlar yapacağız. Arttırma yerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın ön ile kol bölümünü ayıran arttırma yerine bir trabzan yaptım. Takip eden trabzanların üzerine trabzanlar yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi kol altından başladık. Trabzanların üzerine trabzanlar yapıyoruz. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu sıra sonuna kadar olan ilmeklere devam edelim. Kol bölümü için ayırmış olduğumuz trabzanların üzerine bakın trabzanlar yaparak kol altına geldim. Kolun şekli bakın böyle arkadaşlar. Düz trabzanlar şeklinde devam ediyoruz. Modelli yapmıyoruz kolu. Bu en son bakın trabzanın üzerine trabzan yaptım. Burada da bu arttırma yerine kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan bu başlangıç yaptığımız ilmek var. Tığı takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çekiyorum.
kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Kolda ikinci sıradayız. İkinci sırada yine her trabzanın üzerine bir trabzan yapacağız. Kol bölümünü yaparken de örgüyü çevirerek öreceğiz arkadaşlar. Çevirmeden yuvarlak şekilde, daire şeklinde devam edersek buraya kadar yapmış olduğumuz bu görüntüyle farklılık oluşur. Görüntü farklılığı olmasın diye örgüyü çevirdik bakın. Şimdi ters tarafından gidiyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu trabzanları başladığımız yere kadar devam edelim. Kol örgüsünde ters taraftan trabzanlar yaparak bakın kol altına başladığımız yere geldim. Son ilmeği trabzan yapıyorum. En son yapmış olduğum bu ilmeği ilk yapmış olduğum bu ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum, çektim. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Bakın burayı birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü tekrar çeviriyorum. Artık düz taraftan gidiyoruz. Bu sırada ipi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Her ilmeğe trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Kolun örgüsünde 3. sırada yine her ilmeğe birer trabzan yaparak sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum bu ilmek ile ilk yaptığım ilmeği kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sırayı bakın böylece birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada ters taraftan geliyor bakın. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Kolun örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz artık. Sıra sonuna kadar gidip kaydırma yaparak birleştireceğiz. Örgüyü çevirip devam edeceğiz. Kolun örgüsünü bu şekilde düz trabzanlar olarak devam ettireceğiz. Bu koldaki ilmek sayısı benim ipim kalın olduğu için sizin yaptığınız ilmek sayısıyla değişik olabilir. Ama ben bu kolun kaç santim olduğunu ölçüyorum arkadaşlar. Santimetre olarak bakın. Eni 12 santim. 12 santimlik bir kol başlangıcımız var. Bu şekilde bu kolu devam ettireceğiz. Diğer kolu da başlayalım. İki kolun örgüsünü birlikte devam ettiririz. İpin diğer ucunu elime alıyorum. Bakın yine aynı şekilde diğer kolda bu kolda yapmış olduğumuz gibi kol altından başlıyoruz. Ön ile arka bölümü birleştirdiğimiz burada bulunan bu ilmekten bağlantı yapıyorum. İlmek oluşturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ipi de bakın trabzanı yaparken iç taraftan götürüyoruz. Bu arttırma yaptığımız yere bir trabzan yapıyorum. Ve kolda bulunan ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Bakın başlangıcımız böyle. Diğer kolun aynısı oluyor. Bunu başladığımız gibi yapalım. Her iki kolun örgüsünü istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar tamamlayalım gelelim. Hırkanın kol örgüsünü trabzan olarak buraya kadar ördüm. Bunun ucuna lastik örgüsü yapacağız. Bakın arkadaşlar ben diğer kolu yaptım. Bakın bu kolu hazırladım ben. Bunun ucuna bu şekilde lastik örgüsü yaptım bebeğin bileğini sıkı tutabilmesi için. Şimdi bu lastik örgüsünü bu kol ucunda da yapacağız. Kol altından itibaren kaç sıra trabzan ördüğümü sayıyorum. Bakın buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra ile trabzanları tamamladım.
Bir de santimetre olarak ölçü vereyim size. Bakın kol altından tuttuğumuz zaman 19 santimlik trabzan örgüsü var. Şimdi bunun ucuna bilek bölümünü kavrayacak olan bu lastik örgüsünü yapacağız. En son ilmeği yaptım. Son yapmış olduğum ilmeği ilk yapmış olduğum ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kol ucunu bu şekilde lastik yaparsak biraz geniş duracak. Bilek bölümünde biraz sıkıca kavraması için bu sırayla hem lastik yapacağız hem de kesme işlemi yapacağız. Bakın 1-2 zincir çekiyorum. Şöyle beyaz yerde görelim. Örgümüz daha net görünsün. Bu ilk ilmek, bakın ilk trabzanı boşluğa tığ taktım. Tepe noktasına batmıyorum. Boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıp buradan bir trabzan oluşturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edeni ters taraftan alacağız. Ama burada bir kesme yapmak için bakın tığı ters taraftan boşluğa taktım. Bir taktım. 2 trabzanı bakın ters taraftan alıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Burada ters taraftan 2 trabzanı bir trabzan şekline dönüştürdük. İpi tığın üzerine alıyorum. Bunu düz taraftan tek trabzan olarak boşluktan aldım. Trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edeni ters taraftan bunu bu sefer tek alıyorum. Bakın tek trabzan olarak alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan bu sefer 1-2 trabzanı birlikte alarak bakın. 2 trabzan bıraktım. Kesme işlemi yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Düzden bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Kesme işlemlerini ters taraftan yaparken yaptığımız zaman daha düzgün oluyor arkadaşlar. Onun için düzleri hep tek trabzan olarak alıyoruz. Ters trabzanları da birisini çift trabzanı bakın ters taraftan alıp tek trabzan şekline dönüştürüyoruz. Bir sonrakini tek olarak alıyoruz, bakın tersten olanı. Takip edeni çift olarak tersten alıp tek trabzan şekline dönüştürüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde bir düz bir ters yapalım. Aralarda kesme işlemi de yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Kolun bilek bölümünde hem kesmeler yaptık hem lastik örgüsü yaparak sıra sonuna geldim. En son bakın düzden aldım. Trabzan yaptım boşluktan alarak. En son yapmış olduğum bu trabzanı ilk yaptığım bu ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş oldum. Kolun ucuna bir bakalım. Bakın burası toparladı. Gördüğünüz gibi lastik örgüsü yaptık. Kolun kaç trabzan olduğunu ben size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ölçmüştük. 12 santimlik bir kol eni vardı. Bir sırada 43 trabzan vardı benim. Bu bir kolun örgüsünde toplam 43 trabzan ile kolun örgüsünü devam ettim. Burada kaç lastik örgüsü yaptığıma bakıyorum. Bakın benden taraftan düz görünenleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 lastik görünümü yaptım. Ve bu görüntüyü elde ettim gördüğünüz gibi. Bir, iki zincir çekiyorum. İkinci sıradayız. Tekrar lastik örgüsüne devam edeceğiz. Bu sırada kesme işlemi yapmayacağız. Kesme işlemini bu ilk sırada yaptık, bitirdik. Burada bu örgüleri nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk bakın düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor.
ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Düzden alıp trabzan yapıyorum. Ters görünüyor. Ters taraftan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp sıra sonuna kadar devam edelim. Kol örgüsünde bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum ilmeği ilk yaptığım ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ben ipi burada kesiyorum arkadaşlar. Bir görelim bak kolun ucunu. Bakın bu kadar lastik yaptım. Benim için yeterli. Ama siz isterseniz bir sıra daha lastik örgüsü yaparak devam edebilirsiniz. Ben bunu yeterli görüyorum. Onun için ipi burada kesiyorum. Bakın, hırkamızın gövdesini, kollarını bitirdik. Buraya düğme diktiğimiz zaman bu şekilde giyime hazır bir hırka yaptık. Hırkamıza bir de yaka çalışması yapmak istiyorum. Bakın boynun çevresinde ön patları yaparken burada bir sıra kısa trabzanlar yapmıştık. Bu kısa trabzanların burada bakın 2 ilmek görünüyor. Bu ilmeklerin dış tarafta olan ilmekleri alarak trabzan yapacağız. Yakanın nereden başlayacağıma bakıyorum. Yakanın sol tarafından başlıyorum bakın. Sol önden başlıyorum yaka yapmaya. Şu şekilde çevirdim. Bakın burası hırkanın sol önü. Buradan bakıyorum. 1, 2 hemen şuradan 2 ilmek saydım. 3. ilmeğe tığ taktım. Buradan ipin ucunu bağlıyorum. İlmeği de bakın bu en son yapmış olduğumuz burada 2 ilmek görünüyor. 2 kulakçık şeklinde ilmek görünüyor. Bunun bu dış tarafta olan ilmekleri alacağız. Burada bir ilmek oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeği de bakın üst tarafta görünüyor. Bu şekilde almıyorum. Bakın bu şekilde batmıyorum. Bunun bu 2 kulakçıktan dış tarafta olan ilmeğe tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Takip edeni de aynı şekilde dış ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Bakın böyle batmıyoruz. Burada görünen bu 2 ilmek var bakın. Dışta bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bağlamış olduğum ipi de içeriden götürüyorum kaybetmek için. Şu ipi keselim daha güzel görünür. Bakın burada görünen bu 2 ilmekten dış tarafta bulunan kulakçığı alıyorum. Trabzan yapıyorum. İlmekleri bu şekilde dışarıdan aldığımız için bakın dış kulakçıktan aldığımız için yaka üste yatıyor. Yatık bir şekilde yaka yapmak için böyle yapıyoruz. İlmeklerden alarak trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde her ilmekten dış kulakçıklardan alıp trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Burada kaç ilmek bıraktıysak burada da aynı sayıda ilmek bırakacağız. Hırkamıza yaka yapmak için boynun çevresinde yapmış olduğumuz bu kısa trabzanları tek taraflı ilmeklerden alarak bakın bir sıra trabzan yaptım. İlk sırasını böylece bitirmiş olduk bakın. Şimdi ikinci sırasındayız.
İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine gördüğüm bu ilk ilmek üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir trabzanı yaptım. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa yapıyoruz artık. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar yaka için yaptığımız bütün trabzanların üzerine birer defa trabzan yaparak devam edelim. Yakanın örgüsünde ikinci sırada her ilmeğe birer defa trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son ilmeğe bir trabzan yaptım. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bir ilmeğe 2 trabzan yaptık. Sıra başında da bir ilmeğe 2 trabzan yapmıştık. Sıra sonunda da aynısını yaptık. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 3. sıradayız. 3. sırada her ilmeğe birer defa trabzan yapacağız artık. Bakın ilk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeklere de birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Yakada 3. sırada yine trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeklere de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. 4. sırada da trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bir sıra daha trabzan yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Yakanın şeklini bir görelim. Bakın bu şekilde. Siz isterseniz burada bırakabilirsiniz. Yeterli görüyorsanız. Ben bunun üzerine bir sıra daha trabzan yapmak istiyorum. Bir zincir çekmiştik. Örgüyü çeviriyorum. Yine aynı şekilde ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeklere de birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yakada 5. sırada da bakın trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpi burada kesiyorum. Yakada başladığımız yerden itibaren bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra trabzan sırası yaptık. Yakanın şeklinde bir görelim. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Yakayı da yapınca güzel oldu hırkamız. Buraya da düğmelerini dikeceğiz. Şimdi bu yakanın çevresinden bir sırada sık iğne yapmak istiyorum. Hem bu ön patlara uyumlu olsun hem de bu kenar görüntüsünü daha düzgün yapabilmek için. Yakayı başladığımız bakın bu ilk ilmekten bir bağlantı yapıyorum. Her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum bakın. Trabzan sıraları oluşturmuştuk. Onlarda ikişer tane sık iğne olmuş olacak her sırada. Öyle yaparsanız daha düzgün olur. Bakın böyle. Yakanın köşesine kadar birlikte yapalım, bir görelim. Bakın burayı yapıyorum. Burada bir yuvarlak görüntü elde edebilmek için şu şekilde yaptım. Aynı ilmeğe bir daha battım. Takip eden ilmeğe sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Bakın böyle arkadaşlar.
Köşeyi de böyle yaptık. Yakanın uç noktasında sık iğnelere devam edelim. Diğer yakanın bitim yerine kadar sık iğneleri yapalım. Hırkamızın yakasında son sırayı sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Burada iğne yardımıyla ipin ucunu içerisinde bakın ters tarafta kaybettim. Yakam bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Güzel bir yaka çalışması yaptık. Hırkamızı da böylece bitirmiş olduk. Bakın çok güzel, çok şık ve kolay bir hırka yaptık. Hırkamızın ön bölümü ve arka bölümü modelli oldu. Kol bölümlerini sade düz trabzanlardan yaptık. Artık hırkamız giyilmeye hazır. Çok güzel, çok şık oldu. Bakın düğmesini de böyle yaparak değişik bir hava kattık hırkamıza. Hırkanın bu şekilde bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından enini ölçüyorum. 30 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 22 santim. Omuzdan itibaren bakın tam omuzdan yükseklik 35 santim. Kol boyunu ölçüyorum. Kol altından 20 santim. Hatta bakın 21 santime yakın oluyor. Omuzdan itibaren kol boyu 33 santim. Bu da güzel bir ölçü oldu. Biz bugün bu hırkamızı 1-2 yaş arası bebekler için yaptık. Hatta 3 yaşa kadar kullanılabilecek bir ölçüde yaptık. Bakın ben düğme deliklerini oluşturduğumuz yerlerin tam karşısına gelecek yerlere de 3 tane düğmeyi diktim karşı pata. Bunların tam karşısına gelecek yere diktim düğmeyi. Açık haliyle de bir görelim açmışken. Bakın tersi de çok güzel. Çift taraflı kullanılabilecek bir hırka yaptık. Bakın tersi de bu şekilde. Her iki taraftan da kullanılabilir bir hırka. Ve dikişsiz yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç iğne kullanmadan, dikiş yapmadan hırkamızı bitirdik. Ben böyle bir yakayı çalıştım. Ama siz isterseniz bu yakayı yapmadan kolları bitirdikten sonra da kullanıma geçebilirsiniz düğmesini dikerek. Nasıl tercih ederseniz. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.